Selamlar herkese. MCBS Akademi'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde bendeniz Erdem Akbak, MCVP, BXP 2019-2020 sizlerle beraber olacağım. Çok tutmayacağım, emin olabilirsiniz. Çok basitçe ve çok hızlıca to the point bir session vermeye çalışacağım diyebilirim. Peki bu session'daki konumuz ne? Standard Operating Procedures, SOP dediğimiz kısaltarak bütün departmanlarda kullandığımız e, standartlar diyebiliriz. Yaklaşık bir senedir Isaac dünyasında kullanılan prosedürler diye tasvir edelim. Peki SOP nedir? SOP tabii ki de Isaac'e özgü bir şey değil. SOP dünya üzerinde şirketlerin, startupların, organizasyonların, kuruluşların herkesin kullandığı bir durum. SOP deyince aklımıza ilk önce şu üç tane soru gelecek. Hangi taskları hangi taskların bitirilmesi lazım? Hangi taskları bitirmem lazım? Bir işveren olarak diyelim hadi buna. Ve bunları kimin yapması lazım? Ve aynı zamanda bu tasklara approach edebilmek için hangi yollar en iyi yollar? Bu tarz sorular işte hangi testleri yapacağım, hangi testlerin bitirilmesi lazım, hangi testleri başkasıyla bitirmem lazım, işte bu testleri en iyi bitirmenin yolu nedir, en iyinin kavramı nedir burada gibi soruları cevaplamak aslında kendi şirketinizi, kendi business'ınızı biraz daha sistematik hale getirmenin bir yoludur, değil mi? Çünkü siz diyorsunuz ki bu soruların cevaplarını verirsem ben şirket içindeki herhangi bir operasyonda prosedürler oluşturabilirim ve bu prosedürleri oluşturursam ve herkes bu prosedürleri kullanırsa sistematik hale gelir benim şirketim. Değil mi? Okeydir. Biz bunu anladık. Peki bunun tam olarak tanımına bakacak olursak SOP bir şirketin, bir organizasyonun belli başlı kompleks rutinlerin, operasyonda yer alan belli başlı kompleks rutinlerin gerçekleşebilmesi adına, yapılması adına, işlerin bitirilmesi adına uygulanan step by step instruction'lardır. Ve sonrasında çok basitçe açıklamaya çalışacağım. Ve aynı zamanda operasyon işte spesifik prosedürlerdir. Operasyonu describe eden hangi aktiviteler işte necessary complete edilmesi için hangi aktiviteler değil vesaire bunları belli eden prosedürlerdir diyebiliriz. Yani şundan bahsediyorum. Örnek veriyorum. Bu şeyin akademi videosunun çekilmesiyle alakalı benimle birlikte çalışan kişilere 5 tane görev veriyorum. Birinci görev, ikinci görev, üçüncü görev, 4, beşinci görev diye. Bu 5 tane görev aslında 5 tane interaction bu. Ve diyorum ki bu aslında kompleks bir rutin. Bu işte akademi videosunun oluşturulması, videonun çekilmesi vesaire kompleks bir rutin. Ama 5 tane görevi, size söyleyeyim 5 tane görevi bu sıra ile size söylediğim sıra ile yaparsanız şayet çok rahat bir şekilde herkes bir tane akademi videosu çekecektir. Yani ben sistematik hale getiriyorum bu işin yapılmasını, bu işin bitirilmesini. Anlatabildim mi? Altta da aynı şeyden bahsediyor. SOP'ler bir prosedürdür, bir standarttır. Bu standartları yerine getirirsen, bu adımları bu sırayla bitirirsen şayet sana söylenilen işi ya da kafandaki işi belirtilen zamanda da bitirirsin. Bu standartları yerine getirmen lazım. Minimumlar. Hadi öyle diyelim. Standartlar, minimumlar. Peki, SOP'ye neden şirketler ihtiyaç duyuyor? Neden bunu uyguluyorlar operasyonlarında? Bir, çünkü consistency sağlıyor. Çünkü örnek veriyorum. Şu anda siz beni dinliyorsunuz. Senle ben bir takımda çalışıyor olalım. Ya da siz birinci çeyrekte çalışın, ben ikinci çeyrekte çalışayım. Birinci çeyrekte çalıştığınızda siz burada bir 2 3 4 5 5 tane yine size standart verilmiş. Bu 5 tane standarda uygun bir iş yapıyorsunuz. OGV departmanındasınız. OGV departmanında sign-up'ı applicant'a çevirirken 5 adımlı bir 2 3 4 5 adımlı bir işe flow oluşturdunuz kendinize. Ve size lideriniz dedi ki bu bir SOP. Tamam dediniz, ona göre siz sign-up'ı applicant'a çeviriyorsunuz. Ondan sonrasında bu iş tutuyor. Siz 5 tane sign-up geliyor, siz 5 tane applicant'a çeviriyorsunuz. Ben Q2'de geliyorum sizin yerinize. Siz işte üyeyken lider olmuşsunuz. Ben yeni üye başlamışım. Aynı 5 adım bana geliyor. Ben aynı 5 adımda yine sign-up'ları applicant'a çeviriyorum. Güzel iş yapıyorum. Yani departman içerisinde, operasyon içerisinde bir consistency sağlanıyor. Ve süreklilik, devamlılık. Birinci çeyrek bitti, birinci çeyrekte tuttuğu iş, ikinci çeyrekte aynı iş devam ediyor. Aynı şekilde devam ediyor ve aynı başarı sağlanıyor. Verimlilik sağlanıyor aynı zamanda. Verimliliğe ulaşılıyor. Quality output sağlanıyor. Zaten eğer size verilen, siz birinci çeyrekte çalışırken size verilen bu 5 tane adım, bir 2 3 4 5 tane adım verimli olmasaydı, quality bir output çıkmasaydı zaten
İkinci çeyrekte consistency'ye devam edilmezdi. İkinci çeyrekte çok daha farklı adımlar verilirdi. Ama birinci çeyrekte tuttu dedik biz yarattığımız senaryoya göre. İkinci çeyrekte devam ediyoruz. Verimlilik artıyor, quality output artıyor. Tabii ki devamlılık sırasında başarı da artıyor. Çünkü belli başlı küçük eksiklikler de ikinci çeyrekte düzeltilerek yola devam ediliyor. Yani %100'e yakın bir verimle performansı yola devam ediliyor. Ve aynı zamanda employee'lerin accountability'sini sağlıyor. Çünkü sen lider oldun diyelim. Q2'de sen lider oldun, ben senin üyenim. Sen bu 5 adımı önceden uygulamış bir insansın. Bu adımları çok küçük değiştirdin, bana verdin. Ve benim hangi gün ne yapmam gerektiğini çok rahat bir şekilde bildiğin için ona göre beni çok accountable hale sokabiliyorsun. Yani Erdem pazartesi bunu yapması gerekiyordu. Bu adım yapması gerekiyordu. İlk adım yapmış. Done. İkinci adım bunu yapması gerekiyordu. Salı günü yapmış. Çarşamba, perşembe, cuma. Cumartesi günü de bu signup'ın applicant olması gerekiyor. Olmuş mu? Olmuş. Tamam. Ben bu adamın, Erdem'in tracking'ini çok rahat bir şekilde sağlıyorum. Reducing miscommunication. Ben senin bir üyen olarak aslında senin tam olarak ne dediğini, benden ne istediğini, ne amaca sahip olduğunu anlıyorum. Bazen sıkıntı oluyor değil mi? İşte liderim benden ne istiyor, YK'm benden ne istiyor, takım arkadaşımın neden işi daha farklı yapıyor, onun yaptığı iş mi doğru, benim yaptığım iş mi doğru vesaire derken bir miscommunication sağlanıyor. Ama ben senin üyenim diyelim, sen bana 5 tane bunu söyledin rahatlıkla, ben bunu anlıyorsam herhangi bir sıkıntı yoktur. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ben 5 tane adımı tak 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 yapacağım. Cumartesi günü benim EP'im applicant olacak gibi bir örnek yaratabiliriz aslında. Saving time and money bu aslında tabii şirketlerde overall bir şey olduğu için, işte reasons olduğu için, tabii bu şeyde değil. Isaac içerisinde değil. Ben üye olarak tabii ki de herhangi bir para kazanmıyorum bu işi yaptığım için. SOP'leri uyguladığım için. Ama şirketlerde genel olarak baktığımızda şirketler yapılan işi daha kısa sürede bitirebiliyor ve daha fazla zaman kazanabiliyor. Saving time yaptığı için diyebiliriz. Devam ediyoruz. A historical record of how, why and when of steps in the existing process. Yani buradaki amaç ne? Daha demin söylediğim gibi birinci çeyrekte sen yaptın. Bu bir bitti birinci çeyrek. Bu bir historical record oldu. İkinci çeyreğe geldiğinde bana bu şeyden 5 tane adım bu kadar sürede yapıldı. Bu şekilde yapıldı. Bunun verimliliği bu vesaire vesaire diye bir rapor geldi. Bu rapor iyileştirildi ve ikinci çeyrekte rapor iyileştirilerek devam edildi diyebiliriz. A roadmap for how to resolve issues. Herhangi bir sıkıntı varsa daha demin dediğim gibi iyileştirme yapılarak ikinci çeyreğe, üçüncü çeyreğe yola devam ediliyor. Ve en sevdiğim şey herhangi bir duygusallık yok. Yani daha demin burada işte 5 tane satır var diye 5 adım dedim ya. İşte dedim ki 3 tane adım var, tamam mı? Siz bana lider olarak dediniz ki 3 tane adım var. Bu 3 tane adımı yaparsan yapacaksın. Herhangi bir duyguyu benim katmama gerek yok. Bir robot olarak düşünebilirsin bu iş tanımını. Ben bu adımları yapacağım. Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir şeyin beni etkilemesine izin veremem. Başka hiçbir işte dikkatimi dağıtacak, duygu katacak herhangi bir şey olmasına gerek yok. Bunlar yazılı bir kural. Bunlar instruction. Bunlar direction. Ve bunların içinde duygu yoktur. Duygusuz bir şekilde verilir direction'lar. Direction'lar içinde duygu olmaz. Bunu alan kişi herhangi bir duygu katmadan işlemi gerçekleştirmek zorundadır. Bu sebeple removal of emotion from the troubleshooting diyebiliriz. Peki SOP'ler nasıl olmalı? Should be. SOP'ler bir brief olmalı ve easy to understand olmalı. Yani sen bana verdiğinde, ben senin üyenim, böyle bir senaryo yaratmıştık. Sen bana bunu verdiğinde ben çok rahatlıkla anlamalıyım. Çok kısa olmalı. Ve contain action steps that are simple follow. Yani aksiyon adımlarını içermeli. Benim rahatlıkla takip edebileceğim aksiyon adımları içermeli. SOP ki ben rahatlıkla anlayayım, rahatlıkla uygulayayım, rahatlıkla kısa bir süre içerisinde zamanı da kısarak başarıya, verimliliğe ulaşayım. Artı SOP'ler basis for training any new employees. Yani ben Q2'de geldim, senin yeni bir üyen olarak geldim. Bunlar bana vereceğin SOP'ler işi nasıl yapılır değil, işi de bana öğretiyor, değil mi? Sadece işi bana nasıl yapılır göstermiyor. İşi bana öğrettiği için bunun bir base'idir yani bana verdiğin şeyler. Benim içerisinde bulunduğum organizasyonun base'ini de oluşturur. Artı, üçüncü, SOP'ler sürekli olarak tabii ki de update edilmeli. Neden update edilmeli? O zamanki işte bir sene, ilk sene 4 tane vardı SOP'miz. Sonra bir sene geçti üzerinden. Orada tabii ki de bizim organizasyon olarak current ihtiyaçlarımız değişti. Current ihtiyaçlarımız değiştiği için SOP'lerimizin de değişmesi lazım. Sayısının değişmesi lazım. Artması, azaltması olabilir. SOP'nin bir tanesi kalkması direkt olabilir. Yeni bir tanesi gelmesi olabilir gibi değişiklik update edilmesi lazım. Son olarak da employees should complete them in the exact same way every time so that business can remain consistent. Yani burada üyeler diye yine senaryomuza devam edelim. Üyeler bu SOP'leri aynı yol ile her zaman aynı yol ile tamamlamalı
Ve bu sayede de şirketler consistency'ye sahip olmalı. Yani sen bana 1, 2, 3, 4 tane verdin. 2 tane üyen var. Bir tane üyen 1, 2, 3, 4 diye devam ediyor. SOP uygulamaya. Diğeri 2, 3, 1, 4 diye devam ediyor. Sanki Yıldız Savaşı'da izler gibi. Bunun olmaması lazım. Bu sebeple herkes 1, 2, 3, 4 sıralaması verdiysen sen o 1, 2, 3, 4 sıralaması yapılsın ki consistency sağlansın. Şimdi bunları tek tek okumayacağım tabii ki de. Sakın aman şimdi ne oldu falan demeyin. Siz okursunuz. Herhangi sıkıntı yok. Customer Flow'a göre belli başlı SOP'ler var marketingde. Şimdi pre-experience'ı görüyorsunuz. Attraction, consolidation, preparation, experience. Değil mi? Son olarak da post-experience. Sadece belli başlı yerlere değineceğim, ondan sonra da bitiriyoruz. Gel. Pre-experience. Pre-experience'da şimdi ilk iki alt başlık marketin analiz edilmesi ve resources. Marketin analiz edilmesi. Bak söyledim zaten. Market analizi, rakiplerin analizi, işte üniversitelerin analizi gibi sadece marketin analizine dayanıyor. Bunları yaparsan şayet diyor bu SOP'leri market analizini yaparsan market analizini süper bir şekilde halledersin diyor. Resources'da diyor ki benim HR'ım var, benim param var, benim bütün partnerliklerim var. Bunlar benim kaynaklarım diyor. Bu kaynakları tik 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 yaptığında, tamam mı? Resources başlığını da alt başlığını da çok rahat hallediyorsun diyor. Strategy creation benim fiziksel marketingde, dijital marketingde, PR'da stratejilerim mevcut. Bunu kontrol etmeni sağlıyor. Reporting sistemde benim sinerji rutinlerim mevcut. OCX'de çok rahat raporlama yapabiliyorum. Fiziksel ve dijital marketing aktivitelerini raporlayabiliyorum diyor. Bu raporlamayı yaparsan reporting sistem SOP'si de done oluyor. Pre-experience'e. Bu hala bak pre-experience'deyiz. Customer Flow. Hedefim var mı? Hedefle alakalı SOP'ler. Education System, ben National Education'ı takip ediyorum. HR'ımı takip ettiğini takip ediyorum gibi Education System SOP'leri var. Böylece pre-experience'ı tamamlıyoruz. Attraction'a geçtiğimizde bir content strateji. Contentlerin yaratılmasıyla alakalı olarak işte National Branding'i takip ediyorum content yaratırken. Ondan sonra her bir channel için değişik şeylerim var, stratejilerim var. Social media kanal calendar'ım var gibi content stratejiye dair SOP'ler. Bunları böyle ben hızlı geçiyorum, böyle çok özetleyerek geçiyorum ama bunlara tek tek bir bakın. Zaten hepsi buraya yazılanların hepsi başlıkla alakalı. Şu offline attraction. Sen diyor ki 1, 2, 3, 4, 5 tane diyor SOP'm var. Bu 5 tane maddeyi tamamla offline attraction'da kralı ol diyor. Anlatabildim mi? İşte offline attraction'da varsayalım diyor ki benim OGX'le birlikte execute ettiğim belli başlı fiziksel marketing aktiviteleri var. Ya da iç public relation activity. Bütün her bir PR aktivitem benim personalize olmuş durumda markete. İçerisine girdiğim, stratejilerin belirlediğim markete gibi. PR aktiviteleriyle alakalı, fiziksel marketing aktiviteleriyle alakalı bütün SOP'ler burada. Ve aynı zamanda bu tabii ki de Türkiye SOP'si olduğu için bizim de marketing YK'larının National Tracking System'ı doldurması gerektiği için burada I'm updating the National Tracking System with offline activities diyor. Bizim bir tane tool'umuz var. O tool'un doldurulmasından bahsediyor. Attraction'ın son basamağı product tracking. 3 tane şeyimiz var bizim. SOP'imiz var. Haftalık tracking yapacaksın diyor. Niye haftalık tracking yapacaksın? Kaç tane fiziksel marketing aktivitesine ve PR aktivitesine katıldın? Kaç tane efficiency yapacaksın, track edeceksin. Online ve offline'dan gelen. Ve işte sign up hedefini track edeceksin ve bunun achievement'ını track edeceksin diyor. Consolidation, satış standartları, conversion rate optimization. Satış standartları ne? Help Design Sales Pitch mesela. Standards for Customer Communication. Ya da standartların valide edilmesi, işte through experimentation ya da işte customer interviews'e göre bu şekilde ben conversion approval şeyini increase edebilirim diyor. Ya da all sales materials used is aligned to product message, country, partners and buyer persona. Benim kullandığım bütün satış materyalleri işte product şeyiyle, ürün mesajıyla benim ülke partnerlerine ve benim çıkardığım buyer personayla align mi değil mi? Bunun SOP'sini tiklemen lazım. Conversion Rate Optimization, işte OGX'e birlikte benim sistemim var. Ben sign up'ta applicant accepted, approved şeylerine bakıyorum. Conversion rate'lerine bakıyorum. Ve bu conversion rate'lerindeki herhangi bir dropout varsa bunların sebeplerine bakıyorum diyor. Ve en sonunda Lead Nurturing Consolidation'da IR Planning'e align bir şekilde insanlara, ben kendi müşterilerime fırsatları gösteriyorum diyor. Preparation, Content Production, EP'leri train etme, EP'leri eğitme, nasıl content yaratılır, exchange sırasında bana nasıl content sağlayacaksın gibisinden. Bu bir blog olabilir, video olabilir, ondan sonrasında herhangi Twitter'da ya da Instagram'da paylaştığı bir post olabilir gibi gibi. Conversion Rate Optimization, bakın burada da vardı, Consolidation'da da vardı,
Preparation'da da var. Aynı şekilde conversion rate'lerin optimize edilmesi ve main drop'ların nedenlerinin çıkartılması. Burada özellikle approved realizasyon ama her bir şeyde değişiyor. Stage'de değişiyor. Preparation'da approved realizasyon mesela. Experience kısmına geldiğimizde Creating Brand Advocates, EP'lerin cevaplarının, NPS cevaplarının Expo üzerinde track edilmesi, bütün EP'lerin, iyi tecrübe yaşayan bütün EP'lerin sosyal medya üzerinde review vermeleri için encourage edilmesi. Bu kadar. Post Experience, son kısım. Yeniden satış, EP'lere tekrardan ürün satılması. Bu kadar. Bir. Content Collection, EP'lerden content istenmesi. Showcase'i yapmak için. Ve yine Conversion Optimization. Hangisi bu sefer? Finish the Completed Conversion Optimization. Bu şekilde bitiyor. Tekrardan bir daha üstüne çok hızlı pıt pıt geçeceğim. SOP nedir? SOP bu soruların cevaplandırılmasıdır. Bu şekilde ben şirketimi sistematik bir hale sokabilirim. SOP belli başlı step by step instruction'lardır. İşte kompleks rutinleri belli bir verimlilikte bitirebilmek adına şirketlerin uyguladığı, devamlılıkla uyguladığı direction'lar diyebiliriz. Standartlar diyebiliriz. Consistency sağlar, verimliliğe hedefler, quality output çıkartır. Senin birlikte çalıştığın insanın ya da işte üye olarak çalışan insanın accountability'sini sağlar. Herhangi bir yanlış anlaşılmayı, miscommunication'ı engeller. Para ve zamanın kazanılmasını sağlar. Historical record'tur, how, why ve when existing proses içerisinde ve roadmap sırasında çıkan sorunların nasıl çözüldüğünü sana gösterir ve herhangi bir çıkan duyguyu ortadan kaldırır. Nasıl olmalı? Kısa olmalı, öz olmalı, anlaşılır olmalı, basis olmalı, training basis olmalı yeni çalışanlar için. Her sene düzenlenmeli, her sene update edilmeli ve çalışanlar aynı sırayla, belirtilen sırayla bu işi yapmalı. 1, 2, 3, 4 D yapmalı. 4, 3, 2, 1 değil. Bu şekilde konsistency'yi sağlayalım. Pre-experience, attraction, consolidation, preparation ve experience, post-experience stage'lerinde de subtopikler var. Her bir subtopiğinde belli başlı sayıda SOP'leri var. Bunları yaparsak şayet Customer Flow üzerinde en iyi tecrübeyi EP'mize en az bir kere sunmuş oluruz diyeyim. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.